Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü modelimizi şöyle güzel gri bir ipim var, onunla başlayacağım. Orta kalınlıkta bir ip. İpime uygun şiş kullanacağım. 3,5 numara şişim. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Şu şekilde birinci ilmeğimi aldım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2 ilmek olması gerekiyor. Sonuna yani 2 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayımızı bu şekilde ayarlayıp modelimizi kurabiliriz. Ben şöyle kısa bir anlatım yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 model kuracağım 12 ilmekle. Sonuna da 2 ilmek ekledim. Toplamda 14 ilmeğim var şişimde. 14 ilmekle modelimi kurmaya başlıyorum. Ben lastiksiz başlayacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz lastiğin üzerine başlayabilirsiniz bu modeli. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Birinci sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Evet, sıra sonuna kadar ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Kenar ilmeğimi de ördüm. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimi düz ördüm. İkinci sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüzünde ters öreceğiz ama ilmeklerimizin arasına bir kez şöyle dolayacağım. Ön yüzünde ilmeklerimizin boyunu uzatacağız arkadaşlar. Onun için bir ters ördüm, bir doladım. Bir ters ilmek ördüm, bir doladım. Bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle bakın, her ilmeğin arasında bir kez şöyle bir doladım. Onları bırakıp sonra ön yüzünde ilmeklerimizin boyunu uzatmak için kullanacağız. Evet, sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi de ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizin hepsini ters ördük. Ama aralarında da hep birer tane şöyle doladık. Onları ön yüzünde bırakıp ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın şöyle ördüğüm ilmekleri aldım. Bir ilmek aldım. Diğerini bıraktım şu doladığımı. Bir ilmeği şişime aldım. Diğerini bıraktım. 3 ilmeği bu şekilde boyunu uzattım. Bakın 3 ilmeğin boyunu uzattık burada. Daha sonra öndeki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Arkadaki ilmeğimi de bu ikisinin içinden geçirerek, bakın içinden geçirerek öne aldım. Bunu örmeden alıyorum. Bir doladım. Daha sonra bu 2 ilmeğimin de ikisini bir düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle yine 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. Tekrar ediyorum. Bakın aynısını. 3 ilmeğin önce boyunu uzatıyorum. Şu şekilde aldım, doladığım ilmeği bıraktım. 3 ilmeğin boyunu uzattım. Öndeki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Arkada kalan tek ilmeğimi de içinden geçirerek şöyle öne aldım. Bir doladım. Şöyle
Daha sonra iki ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Aynı işlemleri yapıyoruz. Önce 3 ilmeğin boyunu uzatalım. Öndeki 2 tane ilmeğimi sol şişime aldım. Arkadaki tek ilmeğimi de bu ikisinin içinden geçirdim. Öne aldım. Bir doladım. Bu 2 ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. Şöyle 3 ilmeğin boyunu uzatalım. Bakın 3 ilmeğin boyunu uzattım. Öndeki 2 tanesini sol şişime aldım. Diğer arkadaki tek kalan ilmeğimi de bunların içinden geçirdim. Bir doladım şişime. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm. İkisini bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi bu şekilde aldık. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum bakın. Şu arada doladığım ilmek, diğerleri de o örülen ilmekler. Hepsini ters olarak örelim. Şöyle. İlmeklerimiz üçer üçer gruplar halindeydi. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters ördüm. Dördüncü sıra arka yüzünde. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. İlmeklerimi şöyle göstereyim. Düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi düz ördüm. 5. sıra ön yüzünde. 6. sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli bir kez kurmuş olduk arkadaşlar. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Harika bir model. Modelde kaydırma yok. İkinci modeli de aynı birinci modelde nasıl kurduysak aynı şekilde kuracağız. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Son sıramız 6. sıra arka yüzünde ilmeklerimi ters ördüm. Evet, modeli bir kez kurduk. Bakın gayet güzel görünmeye başladı model. Şöyle. Modeli bir kez daha kuralım arkadaşlar. Modelin 1. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. 1. sıra ön yüzünde bütün ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de ördüm. 2. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek doladım. 2. sıra arka yüzünde ilmeklerimizi ters örüyoruz ama arada şöyle birer kez dolayacağız. Bunu da yapmamızın amacı ön yüzünde ilmeklerimizin boyunu uzatacağız. Bu doladığımız ilmekleri bırakarak. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Bir doladım. Bir ilmek ters. Bir doladım. Bir ilmek ters ördüm. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. 3. sıra ön yüzüne geçtik. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmeklerimin boyunu uzatacağım burada arkadaşlar. Bakın şöyle bir ilmek aldım, doladığım ilmeği bıraktım. Bir ilmek aldım, doladığım ilmeği bıraktım. 3 ilmeğin bu şekilde boyunu uzattım.
Öndeki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Diğer arkada kalan tek ilmeği de ikisinin içinden geçirdim şu şekilde. Daha sonra şişime bir doladım. Bu 2 ilmeğimi de ikisini bir düz ördüm. İlmeğimizde eksilme olmadı arkadaşlar. Bakın 3 ilmekten yine 3 ilmek çıkarmış olduk. Aynı şekilde yapıyorum. 3 ilmeğin önce boyunu uzatıyorum. Daha sonra öndeki 2 ilmeğimi sol şişime taktım. Arkadakini tek kalan ilmeğimi de içinden geçirdim. Şişime bir kez doladım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz örerek tek ilmeğe düşürdüm. Şöyle. Aynı şekilde devam ediyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oldukça kolay. Modeli ikinci kez kuruyoruz arkadaşlar. Modelin 3. sıra ön yüzündeyiz. 3 ilmeğimin boyunu uzattım. Modelde kaydırma yok, söylemiştim. Bakın hep üst üste geldi yine. Aynı şekilde devam ettik. Öndeki 2 ilmeğimi sol şişime aldım. Arkada kalan tek ilmeğimi de bu ikisinin içinden geçirdim. Bir doladım. Daha sonra 2 ilmeğimi düz ördüm. 2 ilmeği bir tek ilmeğe düşürdük, yani kesme işlemi yaptım. Kenar ilmeğimi de ördüm. 3. sıra ön yüzünde bu işlemleri yaptım. 4. sıra arka yüzündeyiz modelin. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bakın şu doladığım ilmek ördüm. Arkasındaki ilmeği ördüm. Zaten ilmeklerimiz üçer üçer gruplar halinde. Bunların hepsini ters örüyoruz arkadaşlar. 4. sıra arka yüzündeyiz. Şu doladığım diğer arkasındaki ilmek. Şöyle hepsini tek tek alarak ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ördüm. 5. sıra ön yüzüne geçtik modelin. 5. sıra ön yüzünde hiçbir işlemimiz yok. Bütün ilmeklerimizi düz örelim. Modelde sadece 2. sıra ve 3. sırada farklı işlemimiz var. Modeli şekillendirme bu 2 sırada oluyor. Diğer sıralarda ön yüzünde düz, arka yüzünde ters örerek devam ediyoruz. 6. sıra arka yüzündeyim. Modelimizi 2 kez kurmuş olduk. Son sıramız bu. Kenar ilmeğimi de ördüm. Evet, sıramızı tamamladık. Bakın modeli 2 kez kurduk. Şöyle. Bunu lastiksiz çalıştık arkadaşlar. Model lastik istiyor. İstediğiniz lastiği yapabilirsiniz bu modelin altına. Bir de daha önce şöyle yapmış olduğum bir parçam var. Onu göstereyim. Bunu da şöyle hazır lastik yaptım bunda da. Bir ters bir düz. Bunu lastiksiz yaptık beraber yaptığımızı. Bunu kenara bırakıyorum hemen. Evet, modelimizin şöyle az ilerlemiş hali de bu şekilde. Şöyle bir görüntümüz olacak arkadaşlar. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Bakın gayet güzel. Kenar ilmeklerimiz böyle çıkıyor. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle bir görüntüsü olacak. Evet. Bu modeli yetişkin örgülerinde kullanabilirsiniz. Çocuk örgülerinde, yelek, hırka, bluz yapımında, atkı bere yapımında hepsinde kullanabileceğiniz harika bir model. İnşallah siz de beğenir, benimle yaparsınız arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın.
Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.